Merhabalar. Bugün sizlere tüm borsalarda, kripto piyasalarında, emtia piyasalarında en çok kullanılan ve önemli bir indikatör olan RSI indikatöründen kısa bir şekilde bahsedeceğim ve günlük alsatlarımızda veya genel yatırımlarımızda bu indikatörü nasıl kullanmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle RSI'nin açılımı Relative Strength Index yani göreceli güç endeksi anlamına geliyor. Bu indikatör 1978 yılında Wilder tarafından oluşturulmuş bir indikatör. İndikatörümüz momentum indikatörü olarak geçiyor. Momentum indikatörleri öncü indikatörlerdir. Öncü indikatör derken ne kastediyoruz diye sorduğumuz zaman öncü indikatörler fiyattan daha önce hareket ederler. Yani fiyatın hangi yöne gidebileceğine ilişkin önceden bize haber verebilen indikatörlerdendir. Öncü indikatörlerde uyumsuzluklar çok önemlidir. Birazdan bu uyumsuzluklara da değineceğiz. RSI'da 70 üzeri alan yani bu alan aşırı alım bölgesi, 36 alan ise aşırı satım bölgesi olarak geçer. Yani 70'in üzerine çıktığında bize RSI sat verir, 30'un altına indiğinde ise al verir. Fakat kendinize ve bize şu soruyu sorabilirsiniz. Yahu ben her 70 üzerine çıktığında satsam yani short'a girsem vadeli işlemlerde her 30'un altına indiğinde ise alım yapsam long'a girsem vadeli işlemlerde kar elde edebilir miyim? Bu sorunun cevabı çok büyük ihtimalle kar elde edemeyeceğinizdir. Çünkü RSI indikatöründe defalarca kez 30'un altında kalabilir, uzun süre 70'in üstüne çıkmayabilir. Bu sebeple sizin aldığınız noktalardan yukarıya yönlü girdiğiniz işlemden daha düşük aşağılara da gitme ihtimali var. Hemen bir örnek göstereyim bu konuya. Şimdi siz RSI indikatörüne baktınız, dediniz ki 30'un altına inmiş, ben burada alım yapayım. Alım yaptınız, 70'in üzerine çıkmasını bekliyorsunuz satabilmek için. Ama tekrar geldi, burada 30'un altına indi daha düşük bir fiyata. Daha sonra tekrar geldi 30'un altına indi. Fiyat hala düşüyor. Tekrar geldi 30'un altına indi. Sizin giriş seviyeniz ise bu noktada kaldı. Yani fiyatımız hala burada çok büyük bir düşüş yaşandı. Eğer vadeli işlemlerde işlem açıyorsanız ve kaldıracınız da yüksekse zaten bu noktalarda pozisyonunuz likidite olma ihtimali yüksek. Peki tamam, 70 üstünü beklediniz ve 70 üstü ise tam bu noktada geldi. Baktığımız zaman bu nokta ise bizim işleme girdiğimiz noktanın altında gözüküyor. Yine şanslı bir işlem olarak görebiliriz bunu, çünkü burada küçük bir zarar söz konusu. Gördüğünüz gibi yaklaşık %3'lük bir zarar söz konusu. Tabii ki kaldıraca bağlı olarak da değişebilir. Yani söylemek istediğim, sadece aşırı alım bölgesi veya aşırı satım bölgelerine yani 70 üstü ve 30 altına bakarak işleme girilmemesi gerekiyor. Peki biz bu sorunu nasıl aşarız? RSI indikatöründe uyumsuzluklar dediğimiz bir kavram vardır. Uyumsuzluklara dikkat ederek işlem açarsak gerçekten güzel kazançlar elde edebiliriz. Şimdi sizlere öncelikle uyumsuzlukları anlatmak istiyorum. Daha sonra grafik üzerinde birlikte uyumsuzluk örnekleri arayacağız. Karşımızda görmüş olduğumuz uyumsuzluklar bizlere uyumsuzluk çeşitlerini anlatıyor. Sizlere ben bunu kısa bir şekilde açıklamak istiyorum. Burada boğa uyuşmazlıkları söz konusu. Diyor ki fiyat aşağı yönlü giderken, yani fiyattaki dipler aşağı yönlü giderken RSI'daki dipler yukarı yönlü gidiyorsa bu güçlü bir boğa uyuşmazlığıdır. Bu noktada tam şu dip seviyesinde yukarı yönlü hareket etmişken burada alım yapılabilir. Bu da bize güzel bir kar bırakabilir. Bu güçlü bir boğa uyuşmazlığı. Peki altına geldik. Güçlü değil ama orta seviyede bir boğa uyuşmazlığı nasıl olur? Fiyat çift dip gibi veya fiyatlar yakın, ancak RSI dipleri daha yüksek dipler oluşturarak yukarı yönlü hareket ediyor. Bu da orta seviyede bir RSI uyuşmazlığıdır
Ve yine şu noktalarda alım yapılarak güzel bir kar elde edilebilir. Zayıf uyuşmazlık örneği ise şu şekilde oluyor. Fiyat dipleri daha aşağıya giderken RSI'daki dipler çift dip yapıyormuş görünümü verir. Yani yukarıda ne yapıyordu? Buradaki dipten daha alçaktaydı. Dipler yükselerek gidiyordu. Burada ise RSI'daki dipler yükselmiyor, yatay bir seyir halinde. Bu da zayıf bir boğa uyuşmazlığıdır. Şimdi ayı uyuşmazlıkları nasıl oluyor peki? Ayı uyuşmazlıklarında da biz tepelere bakıyoruz. Fiyat tepeleri yükseliyor. Fiyat yükseliyor. Ancak RSI'daki tepeler yavaş yavaş düşüyor böyle. Bu noktada biz şunu söylüyoruz. Fiyatlar yükselirken RSI'daki tepeler düşüyorsa güçlü bir ayı uyuşmazlığı vardır. Fiyatın düşme ihtimali yüksektir. Geldik diğer bir ayı uyuşmazlığına. Orta seviyedeki bir ayı uyuşmazlığında fiyat tepeleri paralel çift tepe yapmış gibi gözüküyor. Yani fiyatlar değişmemiş ancak RSI'daki tepeler aşağı yönlü hareket ediyor. Bu noktada ise orta güç seviyesindeki bir ayı uyuşmazlığı vardır ve fiyatın düşmesini bekleriz. Peki zayıf ayı uyuşmazlığı nasıl olur? Yine fiyattaki tepeler, grafikteki tepelerimiz yükseliyor. Fiyatımız yükseliyor fakat RSI yatay bir seyir halinde. Yani yukarıdaki gibi tepeler aşağı inmiyor RSI'da. Tepeler yatay bir şekilde seyrediyor. Bu noktada ise yine bir fiyatın geri çekilmesi beklenir. Ancak çok da güçlü bir beklenti olmaması gerekir bu. Bu zayıf bir uyuşmazlık sinyaldir. Peki tüm bu uyuşmazlıkların dışında bir de gizli uyuşmazlıklarımız var bizim. Bunu çok insan bilmez. Bundan da bahsedelim hemen. Şimdi bir boğa uyuşmazlığında fiyat dipleri yükselerek ilerlerken RSI'daki dipler alçalarak gidiyorsa bu fiyatın yükselişinin devam edeceği anlamına geliyordur. Tekrar edelim. Boğa uyuşmazlığında, gizli boğa uyuşmazlığında fiyat dipleri yükselerek hareket ederken burada gördüğünüz üzere RSI'daki dipler alçalarak hareket ediyorsa bu gizli bir boğa uyuşmazlığıdır. Peki gizli ayı uyuşmazlığı nasıl olur? Gizli ayı uyuşmazlığında ise fiyat tepeleri alçalarak hareket ederken RSI'daki tepelerimiz yükselerek hareket ediyorsa fiyatımızın düşüş yönlü hareketinin devam etmesini bekleriz biz. Şimdi uyuşmazlıklarımızın örnekleri bu şekilde. Anlamadıysanız tekrar geri sarıp dinleyebilirsiniz. Faydasını göreceksiniz. Şimdi grafiğimize geçelim ve RSI'daki grafikteki uyuşmazlık örneklerine birlikte bakalım. Evet, ilk örneğimizi saatlik grafikte buldum sanırım. RSI'daki hareketimiz bu şekildeyken fiyattaki hareketimiz bu şekilde bir hareket sergilemiş. Az önce biz ne demiştik? Demiştik ki fiyat tepeleri yükselirken RSI'da yatay bir seyir varsa o zaman zayıf bir ayı uyuşmazlığı vardır. Burada ne var? Fiyat tepeleri yükseliyor ancak RSI'daki tepeler çift tepe gibi yatay bir konumda. Çok hafif aşağı yönlü bakıyor ama biz bunu yatay olarak ele alabiliriz. Burada zayıf ayı uyuşmazlığı söz konusu. Biz bunu gördükten sonra tam böyle aşağı yönlü kafasını eğmeye başladığı an burada işleme girerek güzel bir düşüşü yakalamış oluyoruz. Şimdi burada bulmuş olduğumuz uyuşmazlık ise gizli boğa uyuşmazlığı. Biz ne demiştik biraz önce? Fiyat dipleri yükselerek hareket ederken RSI düşerek hareket ediyorsa bu noktada gizli boğa uyuşmazlığı söz konusu olur ve fiyatların yükselerek devam etmesi beklenir. Bu noktada biz gizli uyuşmazlığı yakalıyoruz. Buradan yukarı yönlü dönerken işleme girdiğimiz zaman biz burada işleme gireriz. Ancak fiyatımız yine biraz geri çekildikten sonra yukarı yönlü hareket ediyor.
Bir başka örneğimize geldiğimizde yine bir boğa uyuşmazlığı söz konusu. Fiyatlar çift dip yapmış. Bunu görüyoruz. Bunu yatay bir hareket olarak aldığımız zaman RSI'miz yükselerek hareket ediyor. Fiyatların dipleri aynı, sabit. RSI'mizin dipleri ise yükselerek hareket ettiği için bu orta seviyede bir boğa uyuşmazlığının sinyali oluyor bizim için. Ve buradaki küçük yukarı yönlü hareket sonrası işleme giriyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi güzel bir yükselişi 35 binlerden 40 binlere doğru yakalamışız. Gerçekten ciddi bir kazanç oranı. Tabii ki bunu tekrar eklemek istiyorum. Bu tür indikatörler her zaman %100 çalışmaz. Siz de riskinizi mutlaka kontrol etmeyi öğrenin. Şimdi örneklerimize yine devam edelim. Yine burada küçük çaplı bir ayı uyuşmazlığı gördük. Gördüğünüz üzere fiyat tepeleri yükselerek hareket ediyor. Ancak RSI'daki tepeler alçalarak hareket ediyor. Biz tam bu noktada işleme girdiğimiz zaman fiyatın geri çekildiğini görebiliyoruz. İsterseniz burada küçük bir vurkaç ile karınızı alabilirsiniz. Yine stopunuzu buranın yukarısında belirlerseniz yine şu alanlara kadar da bekleyebilirsiniz. Zaten burada da 30'a yaklaştıktan sonra kar almak gerçekten önemli. Söylediğimiz üzere 70 üstünde aşırı alım, 30 altında aşırı satım olmasına rağmen uyuşmazlıklara bakarak işlem yapmak başarı oranını bu noktada gerçekten yükseltiyor. Geldik yeni bir örneğimize. Bu örneğimizde orta seviyede bir ayı uyuşmazlığı söz konusu. Anlattığımız üzere fiyat tepeleri sabit iken RSI'daki tepeler alçalıyorsa bu noktada orta seviyede bir ayı uyuşmazlığı söz konusudur. Öyleyse biz burada satış işlemine, yani satış yönlü short işleme girer isek ciddi bir kar elde edebiliyoruz. Burada isterseniz buradaki küçük destekten kar alabilirsiniz. İsterseniz de fiyatın gittikçe düşmesini takip eden trailing stop loss ile alabilirsiniz. Evet, bir sonraki örneğimizde ise fiyat diplerinin düştüğünü ancak RSI diplerinin yükseldiğini görebiliyoruz. Bu güçlü bir boğa uyuşmazlığıdır. Yani biz bu noktada işleme long yönlü veya alım yönlü girdiğimiz zaman fiyat yükselişini bekleyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi fiyat burada alım yapıldıktan sonra yükselişe başlamış. Uyuşmazlık örneklerimiz şimdilik bu kadar olsun. Şimdi de RSI üzerindeki trend çalışmalarını nasıl yapabiliriz? Onlardan kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Evet, bakın Bitcoin'de günlük grafikte baktığımızda burada defalarca kez uyuşmazlık yaptığını görebiliyoruz. RSI üzerinde trend çalışmaları yapabiliyoruz. Nasıl grafikler üzerinde eğik destek, direnç çalışmaları yapabiliyorsak RSI üzerinde de bu çalışmaları yapabiliyoruz. Şöyle ki birden 2'den fazla temasın bulunduğu bir trend yakalarsak bu bizim için güzel bir trend oluyor. Burada günlük grafikte 1, 2, 3, 4 ve 5 temaslı bir trendimiz söz konusu. Demek ki bu güçlü ve önemli bir trend. Buradaki uyuşmazlıklardan bahsettik zaten. RSI aşağı yönlü giderken fiyat yükselişine devam ediyor. Bakın 1, 2, 3 en sonunda 3. uyuşmazlık temas sonrası fiyat 64 binden ciddi bir şekilde geri çekildi zaten. Ve bu trendlerin kırılımları da gerçekten önemli. Şu an mesela trendi kırmaya çalışıyor fiyat, Bitcoin fiyatı. Eğer bu kırılım gerçekleşirse kırılım sonrası bu trendin retestinde işleme girilebilir veya kırılımdan hemen sonra işleme girilebilir. Bu trendin yavaş yavaş döndüğü anlamına gelebilir. Siz de RSI üzerinde trend çalışmaları yaparak işleme girip çıkabilirsiniz. Bu konularda önemli. RSI üzerinde sadece trend çalışması veya uyumsuzluklara bakılmaz. Aynı zamanda Obo, Tobo gibi formasyonları da RSI üzerinde çizebiliriz ve daha rahat
görebiliriz. Örnek vermek gerekirse 12 Mart 2021 tarihindeki bu hareket RSI üzerinde bir TOBA olarak karşımıza çıkıyor. RSI grafiğimizi büyütelim. Evet, RSI üzerindeki bu TOBA bize alımı bu noktada veriyor. Grafiği açtığımızda fiyat 4800'lere 3900'lere düştükten sonra bize 6500'de alım sinyali veriyor. Ve buradan fiyatın da arkasına bakmadan yükseldiğini görebiliyoruz. Bu tür formasyonlarda RSI üzerinden takip edebilir, bulabilirsiniz. Umarım bu RSI indikatörü tanıtım videosu ve günlük alsatta kullanabileceğiniz stratejiler sizin işinize yarar. Faydalı bulduysanız ve benzer indikatör tanıtım videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bunun dışında TradingView üzerinden nasıl backtest yapılır ve indikatör kombinasyonları ile günlük alsat stratejileri nasıl oluşturulur, bunları öğrenmek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bizleri bu konuda içerikler üretmek için teşvik edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Hoşça kalın.